Arkadaşlar merhaba. Burak Doğan Paranormal'e hoş geldiniz. Ben Burak Doğan. Bugün Gülşah Hanım'ın evindeyim. Kendisi aşık cin musallatı yaşamış geçmiş dönemlerde ve halen daha da devam eden sıkıntıları mevcut. Bugün bunun için buradayız. Bu konuyu dinleyeceğiz. Neler yaşadığını ve neler yaşamaya devam ediyor. Bunları hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Gülşah Hanım hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sen Kanalıma de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Beni kırmayıp kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. İstersen konuyu uzatmadan daha fazla başlayabilirsin. Yani nasıl girmek istersen konuya tamamen sana bıraktım olayı. Aslında ailesel bir mevzuyla başladı. Ben 7 yaşındayken teyzem kayboldu. Aniden bir gece evden beni çağırıyorlar diye çıkarak ortadan kayboldu. 37 yıldır kayıp. 37 yıldır yok. Aynen yok. Bulunamadı. Ne ölüsü ne dirisi hiçbir şekilde bulunamadı. Emniyete de gidildi. Her yere gidildi. Her yere başvuruldu. Fakat yok, bulunamadı. Daha sonra gençlik çağlarında, ergenlik dönemlerinden sonra ben rahatsız edilmeye başladım. Ailem tarafından önce açıklama getirilmeye çalışılsa da ben de inanmamaya çalışsam da paranormal şeyler yaşamaya başladım. Şu an kaç yaşındasın? 44 yaşındayım. Kaç sene önce oldu bu olay ilk? İlk 7 yaşında teyzem kayboldu. Ben ilk 14 yaşında filan yaşamaya başladım. İlk 14 sene önce. 30 sene önce falan. O civarlar, evet. Daha sonra beni çok fazla rahatsız ettiği için ben gecenin körü sokaklara çıkmak zorunda kaldığım için evden ayrıldım. 19 yaşında bekar yaşamaya başladım. Çünkü evdekileri de rahatsız ediyordum artık. Ama kendime sürekli telkinde bulunuyorum. Hayır, yoktur. Belki halüsinasyon görüyorumdur. Belki bir rahatsızlığım vardır diye doktora gittim. Doktor bana hiçbir rahatsızlığımın olmadığını, belki kurmak istediğimi söyledi. Ama evde kapıların suratıma kapanıyor olması, suların açılıyor olması, bir takım havluların nemli hale geliyor, ıslanıyor olması inanmamı sağladı. Oturduğum bekar evin ilk taşındığım zaman çatı katında çok fazla güvercin vardı. Ve ben oraya taşındıktan sonra güvercinler kayboldu, fareler geldi. Allah Allah. Sonra ben onları kovaladım. İstemedim. Bir takım zehirler kullandım, kapanlar kullandım. Fare pis hayvan çünkü. İstemedim. Sonra sesler duymaya başladım. Oturduğum yer Rum mezarlığına bakıyordu. Nasıl sesler? Yani adımı sesleniyorlardı. Seni çok seviyoruz diyorlardı. Özellikle tek bir erkek sesi, çok güzel bir ses tonu ama. Çok hoş bir ses tonu. En son bir gece alkol almıştım. Alkole sığınarak onun verdiği cesaretle bana kendini göster dedim. Madem benimlesin, madem benimle yaşıyorsun, sen beni rahatsız ediyorsun. Ben rahatsız olmak istemiyorum. Ses tonun çok güzel. Bana kendini göster dedim. Beyaz gömlek giymiş, sadece upuzun beyaz gömlek giymiş, çok yakışıklı esmer bir adam karşıma dikildi. Bana aşık olursun dedi. Dedim ki olmam. Benim aşk problemim var, bağlanma problemim var, olmam. Ama ben sana bu saatten sonra güzellik vereceğim. Çok güzel bir kadın olacaksın ama kimseyle düzgün bir ilişki yaşayamayacaksın dedi. Hocalara gittim. Çok onlardan yardım almaya çalıştım ama bir türlü kurtulamadım. En son kabileleri olduğunu öğrendim. Bunların kabileleri varmış. Hangi kabileden olduğunu sordum. Bana Kulyas kabilesinden olduğunu ama bazen kendi isteğiyle farklı kabilelere de geçebildiğini söyledi. Peki şu anda hangi kabiledesin dedim. Kulyas kabilesindeyim dedi. Benden ne istiyorsun dedim. Yanında durmama izin ver, bu benim için yeterli dedi. Ama aşk hayatımı engelleyeceğini söylüyorsun dedim. Evet, çünkü ben sana aşığım dedi. Sen benimsin dedi. Bu 19 yaşında mı oldu? Aynen, 19'dan 21 yaş arası filan. Daha sonra ben işte alkol kullanmaya başladım. Tuhaf arkadaşlıklar edinmeye başladım ama aynen dediği gibi hiçbir şekilde aşık olamıyorum. Ve kimse de bana aşık olamıyor. İzin vermiyorum çünkü. Benden uzak dur diyorum insanlara. Belki de onun etkisiyle. Daha sonra bir süre ortadan kayboldu ve ben o ara aşık olup evlendim. 10 yıl evli kaldım. Daha sonra boşandım, çocuğum oldu. Boşandım. Boşandıktan sonra tekrar geldi. 12 yıldır ayrıyım, boşandım. 12 yıldır da beraberiz.
geliyor, gidiyor. Fiziksel olarak hiçbir zarar vermiyor. Bana dokunmuyor bile. Fakat yine aynen dediğim gibi bütün hayatımı etkiliyor. Özellikle aşk hayatımı, sosyal arkadaşlıklarımı, mesela sadece aşk değil, biriyle biraz fazla samimi olsam onu da etkiliyor, bozuyor, bir şekilde bozuyor. Peki bu evlilik hayatı 10 sene mi evli kaldın? Evet, 10 sene senelik evli evlilik hayatı nasıl geçti yani? Şimdi dönem dönem görünüyordu, bana görünüyordu. Eski eşimi rahatsız ettiği oldu. Özellikle o evde yalnız kalamıyordu mesela. Ben anneme gitmek istiyordum. Bu gece burada kalayım diyordum. Kalma, beni rahatsız ediyorlar diyordu. Peki boşanma sebebini ona bağlıyor musun? Yani kısmen bağlıyorum çünkü son zamanlar ben çok sık görmeye başlamıştım kendisini. Ve eşimle aram çok ciddi oranda bozulmuştu benim. Son 6 ay özellikle tamamen bozulmuştu. Ve gidip boşanma kararı alıp boşandım. Olmayacaktı çünkü. Onu da bozdu. En son onu da bozdu. Çocuğun var. Var. Çocuğunda herhangi bir problem Hayır, var mı? onda hiçbir problem Hiçbir şey yok. yaşamadı bugüne Aynen kadar. öyle. Yani benim ailemde şu anda teyzemin kaybolmasını buna yoruyorum. Bir de ben kendim buna yoruyorum. Peki teyzenin musallat durumu var mıydı? Vardı. Teyzem çok fazla gördüğünü söylüyordu. Onlarla çok fazla diyalog halinde olduğunu ve onlarla işbirliği yaptığını söylüyordu. Nasıl bir işbirliği? Yani ben o zaman çok küçüktüm. Net olarak hatırlamıyorum. Onlar bana gel diyorlar. Ben gidiyorum. İşte onlar bana biriyle beraber olmamı söylüyorlar. Ben gidip oluyorum diyordu. Bunları söylüyordu. Hocalara falan gittim. Gitmiş Gitti, mi teyzem, anneannem götürmüştü onu. Ama yani teyzem bunu reddetti zaten. Yani hocaya götürüyorsun, onları kovarlar. Ben onlarla beraberim. Yani onlardanım artık ben diyordu. Teyzem onlardan biri olmuştu artık. peki? O zaman bu alemden cinler alemine mi geçiş yaptı diyebilir Ben miyiz? öyle 37 düşünüyorum. yıldır Ben öyle düşünüyorum. bulunamadığına göre. Aynen öyle. Yani ne ölüsü ne dirisi hiçbir şekilde bulunamadı. İstanbul gibi bir şehirde bulunamadı. Peki onu öldürmüş, gerçi öldürmüş olsalar Ölüsü çıkardı. Ölüsü çıkardı, Aynen. bulunurdu bir şekilde. Evet. Yok. Şimdi bu halen daha da bu evde o şeyle yaşıyorsun. Evet. Peki ismi nedir? İsmini söyledi mi? Yani ben adını vermeyeyim. Ben ona işte espri amaçlı bazen Haşmet diyorum. Onun gerçek adını vermeyeyim ben. Anladım. Burada mı peki şu an? Evet, şu an burada. Benim varlığımdan rahatsız oluyor mu? Yani kısmen rahatsız oluyor. Hem cinsiyetimden ötürü hem de Cinsiyetinden, tamamen cinsiyetinden. onunla alakalı. alakalı konuşmamdan bir sıkıntı yaratıyor mu? Yani kötü bir şey söyleyip kötü konuşmadığın sürece kızacağını zannetmiyorum ben. Peki hiç böyle bu şekilde hani sana misafirliğe gelip de apar topar evi terk eden ya da Çok. senin arkadaşlarını kesen oldu mu? Durup dururken polis çağırıp beni buradan kurtarın diyen oldu. Hadi ya. Yani bu şekilde muhabbet ederken durup dururken polisi çağırıp beni kurtarın diyen oldu. Peki ne görmüş de bunu? Bilmiyorum, söylemedi bana, korktu ve bir daha benimle görüşmedi. Çok enteresan, ilginç. Yani Kuş da hareketlen. Ne yapıyor şu an o? Yem mi yiyor? yem yiyor ama o normalde bu saatte yemezdi. Yiyor, evet. Kulyas kabilesi Aşık Cin. Evet. Peki seninle düğün vesaire yaptı mı? Nikahını aldı mı? İstedi. Ben baskı yaptım. İstemiyorum dedim. Yani bu şekilde kendimi ona adapte etmek istemedim. Ben hala bir takım şeyleri kabul etmek istemiyorum. Çünkü normal hayatıma devam etmek istiyorum. Sosyal bir insanım ben. Ama bir takım hisler verdi bana. Mesela onun getirisi de oldu bana. Altıncı hislerim çok kuvvetli. Bir şey olacağı zaman hissedebiliyorum. Mesela zaman zaman fal bakıyorum, insanlara ne desem çıkıyor. Ama bu işbirliğine giriyor diye düşünüp yine rahatsız oluyorum. Bu sefer o ondan taraf olmamı istiyor. Düğün yapalım, evlenelim. Sen benden taraf ol diyorum. Kurtul onlardan diyorum. Peki bu durum teyzenle alakalı mıdır yani? Bunun musallat olma sebebi teyzenden sana sirayet etmiş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Peki teyzenle alakalı hiç bilgi aldın mı? Herhangi bir şeyi sordun mu? Sormadım. Hiç sormadım. Anladığım kadarıyla öyle çok fazla oturup sohbet etmiyorsun. Konuşmak istemiyorum. Dönem dönem. Aynen. Bazen sinirlenince bağırıyorum, çağırıyorum. Peki Yani. kendisinin dini ne, bu konuda bilgin var mı? Yahudi. 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 Senin haricinde kendi aleminden eşleri mevcut o zaman. Var, 2 tane eşi varmış. Daha sonra ayrılmış.
tekrar şu anda 2 tane eşi olduğunu ve bizim alemden de beni eş olarak seçtiğini söylüyor. Peki neden seçmiş? Buna dair bir şey söyledi mi? Ben küçüklüğümden beri korku filmi izlemeyi falan çok severim. Aslında bu tarz ruhani şeylere biraz düşkündüm çocukluğumdan beri. Yapım gereği onlara yakın olduğumu söyledi. Peki düşkün olma sebebin sana musallat olmaları mı, yoksa musallat olma sebepleri senin olmam. düşkün Evet, olman mı? musallat olma sebepleri benim Senin düşkün düşkün olmam. olman. Aynen. Yani musallattan ötürü bir düşkünlük yok. Hayır, yok, mesela bir film vardı, ben çocukluğumdan beri 6 yaşından beri hatırlarım. Hala dönem dönem açıp izlerim, 1000 kere falan izlemişimdir. Çok ilginç ya. Yani böyle aşık cin olayları, bu gibi işte cinle evlenen insanlar. Bir evlilik söz konusu değil ama aranızda. Hayır, değil. Ama bana benimle bir şey yaşamak istersen, cinsellik yaşamak istersen seni kırmam. Bunu seninle yaşarım, yaşatırım. Ama bir daha hiçbir insanla birlikte olamazsın gibilerden yaklaşımı oldu. Ama herhangi bir cinsellikte Hayır, yaşamadı. şu anda olmadı. Hayır, Bugüne kadar olmadı. olmadı. Peki neden olmamış? Sonuçta aşık Ben bildiğimiz istemedim kadarıyla. diye. Beni O şekilde kırmıyor, mi seviyor? üzmüyor, Kırmıyor. incitmiyor. Yani hiçbir şekilde bana zarar vermiyor aslında. Ben sadece varlığından rahatsızım çünkü benim sosyal ortamlarım çok fazla etkiliyor. Yani arkadaş çevren ya da flörtün vesaire, Aynen, evliliğin. aynen, Evliliğin o aynen. zaman tekrar yeni biriyle evlenmene karşı. Yok, olamaz herhalde. Peki eski eşinin sıkıntıları devam ediyor mu senin ayrıldıktan Hayır, sonra? ayrıldıktan sonra biz onunla çok iyi dost olduk. Hadi ya. Çok iyi arkadaş olduk. Hala görüşürüz, konuşuruz. Benim kızım 20 yaşında mesela. Hala konuşuruz. Yani bir şeye ihtiyacın var mı diye arar, sorar. O evlendi, tekrar evlendi. Ama ben böyle kaldım. Ama aranızdaki bu dostluk evlilik hayatında yoktu. Hayır, diye son tahmin zamanlar ediyorum. özellikle biz düşman gibiydik. Yani ben onu görünce şeytan görmüş gibi oluyordum. Çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Yani böyle bu gibi konular beni o kadar şaşırtıyor ki yani. Ve biz çok severek evlendik aynı zamanda. Görücü usulü falan değiliz, sevgiliydik. Çok severek evlendik. Ona rağmen olmadı. Ona rağmen düşman gibi ayrıldınız. Aynen öyle. Ama dost olarak devam ediyorsunuz. Aynen, evet. Sesler de geliyor, takırtılar. Evet, gelir o. Burada zaten. Az önce bir şey gördüm gibi oldum da, göz yanılmasa acaba gözlüğün çerçevesinden bir gölge gibi bir şey gördüm. Bilmiyorum. Benim silüetimde Sohbeti- gezebilir. Yani kendini göstermek istemezse benim silüetimde gezebilir. Ben bazen evde bir tane daha ben görebiliyorum. Ses duydum. Senin kılığında gezebiliyor Evet, bunun evet. içinde. Evet. Yani ben kızıyorum, bağırıyorum mesela, seni görmek istemiyorum. Git deyince benim kılığımda görünüyor bu sefer. Kendini gör o zaman gibilerden. Anladım. Yani başka bir surette görmek Aynen, istemiyorsan evet. kendinden de rahatsız olmazsın diye Evet, düşünüyor. öyle düşünüyor demek. Garip bir şekilde üzerime bir ağırlık çöktü şu an, biliyor musun? Bir şey diyemem. Böyle hani bir ürperti, üşüme hissi gelir ya insana. Elektrik çarpmış Aynen. gibi olabilirsin, korkma. Aynen. Olabilir o. Aynen o şekilde. Ama yani mutfakta gerçekten bir şey var gibi hissediyorum ya. Niye öyle hissediyorum? Az önce bana mı öyle geldi acaba? Bir gölge gibi bir şey gördüm de acaba O diyorum zaman ya, orada olabilir. Orada gözlüğün geziyordur. şeyi mi? Çerçevesini mi gördüm? Neyse, videoda zaten görürüm onu da. Peki bir şey daha soracağım. Hiç teyzenle alakalı bilgi almak düşünmedin mi? Ya da sormak mı istemiyorsun? Rahmetli annem çok istemişti. Madem bağlantın var, sor. Ablam nerede diye bana, anne dedim, sormak istemiyorum. Dikkat ettin mi? Biz bu konu hakkında konuşurken takırtı gelmeye başlıyor. Evet. İstemiyor herhalde. Ve belki teyzemden bahsetmemi istemiyordur. Ya ben onu, teyzemi onların alıp götürdüğünü düşünüyorum. Onlar götürdü. Çünkü teyzem zaten işbirliği halindeymiş. Yani anneannemin anlattığı, Büyü yapıyor muydu? büyü yapmıyordu fakat teyzemin sanki böyle ruhani güçleri vardı. Bir şey olmasını istediği zaman oluyordu. Acaba hani diyeceğim, bir büyü de yaptı. Büyü karşılığında hani fidye mi diyorlar ona? Ne diyor? Hani kendi canını, bedenini, Evet. şeyini mi onlara verdi? Bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama teyzem zaten hani atıyorum bir şey kırmak istesin,
Şu kırılsın dediği zaman bir saat içinde o kırılırdı. Hadi ya. Yani o olurdu. 37 senedir hiçbir ipucu bulamadı devlet. Asla. Ne devlet, ne polis, ne biz. Asla. Hiçbir Şu an şey. kayıtlarda öldü diye geçiyor. Evet, gayiplik kararı çıktı. Şu anda nüfustan düştü. Ölü olarak görünüyor. Hatta biz kimliğini almadı, yeni kimlik çıkarttı mı, gidip maaşını çekti mi? Hep araştırıldı. Bu faili meçhul ölüler olduğunda morga, adli tıbba çağrıldık. Ölüler teşhis edildi. Hiçbir şekilde çıkmadı. Peki örnek veriyorum, yarın çıkıp gelse teyzen ne hissedersin? Ya ölü dirilmiş gibi hissederim. Biz onu öldü kabul ettik çünkü. Değil mi? Yani bir de o ne hisseder bilmiyorum. Bir de tanıyamama gibi bir durumun da olabilir yani. Tanıyamam. 37 sene. Tanıyamam. Yani 7 yaşındaki teyzemle şimdiki teyzem çok farklıdır. Tanıyamam. O zaman kaç yaşındaydı? Yani şu an yaşasa kaç yaşında oluyor teyzen? Yani teyzem o zaman 30-35 civarı filandı. Maksimum 40 yaşındaydı. O zaman 70'i var. Yani şu an. vardır. Evet. Zaten yaşıyorsa Tanınmaz. da ölmüştür belki. Evet. Ya yok, ben yaşadığını düşünmüyorum. Yani o dönemden anlattığın gibi hani bir anda gece vakti 2-3'te çıkıp beni çağırıyorlar deyip gitmesi ve hiç bulunamaması zaten. Zaten o zamanlar şimdiki gibi değil. Hani mobese kamerası yok. İnsanların elinde cep telefonu yok. Ama bu gibi olayı hiç duymadım. Yani şöyle. Şimdi cinlerin kendi alemlerine insan götürdüğünü biliyorum. Evet. Seni alıp götürüyorlar, işte düğünlerin olsun ya da farklı yaşantıların, eğlencelerine yediriyorlar, içiriyorlar. Gerçi Ama bize geri güzel getiriyorlar. görünen yiyecek içecekler hayvan pisliği oluyor genelde. Evet, aynen, Toprak aynen, pislik falan aynen. oluyor ama geri getiriyorlar. Alıp o alemde kalındığını bilmiyorum ve bunu da ilk kez duydum. Evet, işte o kalmak istedi belki. Ben de öyle düşünüyorum. Hani teyzem orada kalmak istedi. İşte kalmak isteyince o insan nasıl soyutlandı acaba? Bu somut, şu an biz somutuz, gözle görülebiliyoruz. Cinler soyut varlık. Göze görülmüyorlar çünkü. Şimdi biz bunu O aleme nasıl geçtiğimiz geçiş zaman yaptı boyut acaba? değiştiriyor olabiliriz. İşte nasıl geçiş yaptı ve şu anda acaba hayatta, o alemde hayatta, hani böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Bunu da merak ediyorum. Hatta bunu bilenlere de soracağım. Ben de merak ettim. Hatta hani düğün adı altında hani onların bir düğünü varsa onların alemine geçip geri gelmeyi ben de istedim. Demek ki geçip geri gelemiyor. Ya da o aleme geçtiğinde ölmüş de olabilir. Ölüsünü Olabilir. gömmüş de olabilirler. Belki olabilir. Sonuçta definelerin yerini saklayıp definelerin yerini değiştirdiklerini biliyoruz. Demek ki cinler maddeye temas edebiliyor. Maddenin yerini değiştirebiliyor. Bu konuda Aynen. hemfikiriz. Aynen. Demek ki teyzeni de bir şekilde yok etmiş ya da alıp götürmüş, saklıyor olabilirler. Çünkü amaçları bilinmiyor. Ben teyzemin özellikle orada duydum. kalmak istediğini düşünüyorum. Yani öyle bir insandı o. Ama neden kalmak istediniz ki? Yani sonuçta bu dünyada işbirliği yapıyor. İnsanlara doğru, yani insanlara Evet. karşı bir üstünlük kurma niyetiyle yapar doğaüstü Evet, evet. varlıklarla insan Evet. işbirliğin. Orada ne gibi çıkarı olabilir? Bilmiyorum. Hani burada gücün verdiği, insanlardan farklı olmanın insana vermiş olduğu bir ego içten içe herkeste oluşur. Yani düşünsene, şurada şu maddeyi kırabiliyorsun. Karşındaki insanın her şeyini söyleyebiliyorsun. Tabii, Bu bir tabii. üstünlük göstergesi Aynen. oluyor ve insana bir mutluluk da veriyor. Doğruya doğru. Evet, ben de yapmak isterim mesela. İşte teyzen Şimdi mesela, şuradan gireyim ben. tabii canım, yani teyzen mesela bu şekilde bu alemde daha mutlu olabilirdi. Yani o aleme neden gitti? Ben o konuya tutuldum yani. Gerçekten aklım şu an hala Yani orada. dediğin gibi gidip geri gelememiş veya orada öldürülmüş olabilir. Kandırılmış. Farklı, kandırılmış. Başka kıskanç cinler tarafından öldürülüp orada gömülmüş. Bence muhtemelen yaptığı Veya işbirliklerin kilitli kalmış olabilir. bedeli olabilir. O da olabilir. Çünkü çok fazla uğraşıyordu, çok fazla hoşuna gidiyordu o tarz şeyler. Ben de mesela bir şeyin olmasını istediğim zaman dönem dönem bana da verebiliyor bazı şeyler. Ben istemiyorum, hani işbirliği yapmak ben istemiyorum. Ama aynı akıbeti yaşamak istemiyorum ben aslında. Hani atıyorum bir şey olsun istediğim zaman maddesel şeyler, genelde bir şey almak istediğim zaman mesela orada maddi durumum yeterli değilse bile bir şekilde benim elime bir şekilde para geçip istediğim şeyi alabiliyorum. Hadi Yani ya. bu tarz iyilikleri dokunabiliyor. Şimdi cinlerin de var hani bereketi getiren. Evet. Öyle bir, ismini unuttum. İsmini bilenler yazsın arkadaşlar. Bir cin kabilesi vardı. Gezici cin kabilesi. Giderler birkaç sene bir yerlerde bulunurlar. Ama gittikleri yere öyle bir bereket geliyor ki
Toprak verimsizse inanılmaz derecede verimi artıyor. İşler, ticaretler kötüyse, ekonomik kriz varsa o kadar düzeliyor ki, ama onlar bir gittikten sonra öyle bir kuruyor ki eskisinden daha beter oluyor. O kabilenin adını unuttum ben. Senin dediğin oraya çıkıyor biraz. Hani o kabileye de bağlı olabilir mesela. Yani kabile kabile geziyor değiştirdiğini ya. söyledi. Evet, ben Kulyas kabilesindenim ama farklı kabilelere geçebiliyorum. Güçlü biri o zaman. Geçiyorum, evet. Geçiyorum. İstediğim kabilede istediğim kadar kalabilirim diyor. O zaman güçlü biri, çünkü Tabii, her çünkü kabileye kabul bir ettiremez. kere daha sorduğumda kabilesini, bu sefer Liyetli kabilesinden olduğunu söylemişti Liyetli. bana. Evet. Sana güzellik vereceğim, o yüzden o kabileye geçtim dedi. Sonra şu anda sormuyorum kabilesini. Güzellik, liyetli güzellik mi? Güzel mi? Liyetli kabilesi güzellikle kandırırlarmış insanları. Daha sonra ben araştırdığımda çok güzel olurlarmış. Sana güzellik vermek için o kabileye geçtim dedi. Kendisi zaten normalde çok yakışıklı, çok güzel bir insan. Demek o kabileyle de başından beri, yani Kulyas'tayken de. Varmış, evet. Ben çok korktum mesela ilk zamanlar ona aşık olacağım diye. Yani çünkü Hadi ya. yani insan zaman zaman belki hayır diyemeyebiliyor. Sonra kendimi durdurdum. O kadar merak ettim ki nasıl bir şey acaba? Yani gördüğün şekliyle Ben onu göstermem. yakışıklı olarak Yok, nasıl bir onu şey? göstermek istemiyorum. İstesen gösterebilirsin. Tabii gösterebilirim. Yani rica etsem o da kendini gösterebilir. Ama göstermem. Ya ben ona sormadan şu anda yüzümü bile göstermek istemedim sana. Evet, evet. Özellikle evdeki bütün perdeleri, camları, kapıyı Bir de bir şey kilitledim soracağım. farkındaysan. Tam onu Evet. söyleyecektim, lafı ağzımdan aldın. Hani Niye yaptın insanlar onu? yanlış anlayabiliyorlar, yalan zannedebiliyorlar bir takım şeyleri. En azından ispat olsun dedim. Camlar, kapılar, her yer kapalı. Şimdi arkadaşlar, İstersen evi gezebilirsin. videodan önce aynen gezeceğim evi. Videodan önce hani perdeler, camlar, hatta kapıyı kilitledi. Onu soracaktım video için de sen söyledin. Yani Evet. sebebi bunların kilitlemenin, camları İspat. kilitlemenin ispat. İspat, aynen. O zaman burada bir şey görecekler herhalde. İspat Yani dediğine evet, göre. olabilir, evet. Ya da ben az önce benim gördüğüm göz yanılması değildi o zaman. Yok, değildi. Ben çünkü mutfakta bir şey gördüm Ben gibi oldum. gördüm, sen rahatsız olma diye veya müdahale etmek istersin. Bir de rica edeceğim, eğer görürsen dua okuma. Tamam. Çünkü canı yanıyor. Ben onun canı yanmasını istemiyorum. O bana zarar vermiyor çünkü. Ben de Tamam. onun zarar görmesini istemiyorum. O yüzden dua okuma, yani müdahale etme. O zaten gelir gider. Az önce o zaman keşke kafamı hızlı çevirseydim, tam görürdüm. Olabilir ama onlar çok hızlılar zaten. Evet, evet, şöyle bir mutfakta bir karartı gördüm. Demek öyle, şu an mevcut kabilesinin adı Liyetli. Şu an Kulyas. Ha, şu an Kulyas. Şu an Liyet, Kulyas. o dönemde geçti O Liyetli. dönem geçti. Pardon. Bana güzellik vermek için geçtiğini söyledi. Yaşı kaç peki? Söyledi mi yaşını? En son ben sorduğumda 200 civarlarında bir yaş söylemişti. O zaman genç. Ya evet, onlara göre genç oluyorlar. Çünkü ben onların 700 civarındaki yaşlarına duydum. 700'lü yaşlar. Hatta binli yaşlar duydum ki binli yaşlardakileri artık yaşlı saymaya başlıyorlar. 200 civarı dediğini söyledi. İlk tanıdığımda 100 küsür diyordu. Şu anda 200 küsür diyor ama aradan tabii 30 yıl gibi bir zaman geçti. O zaman onların boyut farkı bizden. Yani yaşları nasıl atıyorlar, neye göre yaş atıyorlar, neye göre değişiyor. Ama yalan da söyleyebilir. Tabii, çok yalan söylerler. Tabii. Çok yalan Her ne kadar söylerler. sana aşık olsa, sevse de belki Tabii. kabile isimleri bile uydurma olabilir. Yani kabile Olabilir. isimleri uydurma değil de, yani kendi mevcut kabilesini gizlemek için. İşte ben çok fazla araştırdığım, kendimle savaştığım için hani yalandır, ben hayal görüyorumdur, böyle bir şey yoktur diye bunları da sürekli araştırdığım için kabilelerin olduğunu, Bir de yalan kovulmuşlar var. söylediklerini, evet, aynen Bu öyle. kovulmuşlardan olabilir bence. Kabile kabile gezdiğine göre. Olabilir, evet, başka kabilelere gidebiliyor çünkü Evet. normalde bir tane kabilesi oluyor, babaları oluyor diye biliyorum. O kabile mensubu olup oradan ayrılmıyorlar. Çünkü bu kovulmuşlar bildiğim kadarıyla hiçbir kabile onları o kadar azgın oluyorlar ki hiçbir kabile onları kabul etmek istemiyor. Ama kabul etmiyorlar da. Ya bu kabul ettiriyorsa kendini, burada da bir şeylik, tezatlık var. Yani anlam veremedim. Ya çok güçlü,
istediği kabileye gidip hemen sözünü geçirtiyor. Olabilir. Ya da kovulmuş, ama kovulmuş olsa şey de olmaz yani, kabile kabile de gezemez. Çünkü kabileler de kabul etmiyor. Ya da ediyorlar ya, o alem. Belki etmedikleri için öbür kabilelere gidiyor sürekli kabul edilmek adına. Belki kabul edilirse beni bırakacak. Belki bir şeyin bedeli olarak da seni alacak olabilir. Bir yere Beni- kabul edilmek için. Olabilir. Teyzen gibi Ben yani, gitmem. teyzenin kaderini yaşıyor. Teyzen kaç yaşında kaybolmuştu? Yani net yaşını hatırlamıyorum. 35-40 Ha, civarı 35. filandı. Ben 7 yaşındaydım. Onu çok iyi hatırlıyorum. 7 yaşındaydın. Evet. 7 yaşındaydın. 37 yıl oldu. 35 yaşında. 37 sene. Yok, bir hesap yapmaya çalıştım da yapamadım ya. Kuş biraz daha hareketliydi videodan önce. Böyle, niye böyle durgunlaştı? Olur mu böyle davranışları? Ya onunla çok fazla ilgilenmiyorum. Onun eşi vardı. Öldü eşi. Eşi öldüğünden beri ben çok fazla ilgilenmiyorum onunla. Hadi ya. Yani Eşi niye öldü? bilmiyorum, durup dururken öldü. Bir yara bere bir şey var mı? Hiçbir şey yoktu. Kavga etmemişlerdi. Hayır, asla. Sabah kalktı, yem yiyordu, ötüyordu. Eşi daha çok ötüyordu hatta. Sonra öğleden sonra öldü durup dururken. Bismillah, bismillah Gülşah, bu ne? Korkma. Korkma, sakin ol, dua okuma lütfen. O gider. O orada bekler, gider. Sana gelmez, sana bir şey yapmaz. Sen korkma. Bu senin aynı. Sen ben olarak görüyorsun değil mi? Evet. Ben onu o olarak görüyorum ama ben olarak görmüyorum şu anda. Bu şu an sen değil mi? Sen ben olarak görüyorsun, ben o olarak görüyorum. Ben görüyorum onu şu anda. Kameraya çıkıyor değil mi bu? Çıkar mı kameraya? Bilmiyorum, herhalde çıkar. Yani sen ben olarak görüyorsan ben kendimi görmüyorum şu anda. Onu görüyorum ben. O gezer, bakar, gider. Gidiyor. Göz göze gelmemeye çalış. Kamerayı alacağım. Gidiyor. Mutfakta. Birazdan kaybolacak. Işık. Öbür tarafta. Kamera almış mıdır? Bilmiyorum. Tuvalette olabilir mi? Zannetmiyorum şu anda. Aklım çıktı bir anda görünce ya. 29 dakika oldu, o yüzden hemen bir saniyelik dur başlat yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz 29 dakikada bir DSLR kameraları dur başlat yapmak gerekiyor. Evet. Ya o neydi öyle? Ben onu gördüm. Sen de gördün bilmiyorum. Ben senin aynını gördüm. Yok, ben onu gördüm. Demek ki başkalarına başka türlü mü görünüyor? Yani arkadaşım geldi bir kere. Polis çağırdı, gitti. Durup dururken. Rengim attı mı benim? Biraz evet kızardın. Bir tuhaf oldum. Aniden şuradan çıktı ya. Kapıdan çıktı, böyle geldi, burada saçlarıyla başlarıyla oynadı. Gitti mutfağa, kayboldu. Ben işte o yüzden camı, çerçeveyi, her yeri kapattım.
gelebileceği, girebileceği veya çıkabileceği şu anda hiçbir yer yok. O kadar şaşkınım ki şu an. Ama onlar iğne deliğinden bile geçebiliyorlar. Tabii. Yani. Arkadaşlar bir gün burada bir akşam tekrar video çekmek istiyorum. Bu sefer kameramı bırakıp alıp bir şeyler yaşanıp yaşanmayacağını görmek istiyorum. Neler olacak inanın bilmiyorum. Yine bir şeyler görür müyüz, görmez miyiz? Hatta kamera görüp görmedi ondan da emin değilim ama mutfaktayken kamerada gördüm ben. Kamera yani mutfakta siyah küçük bir şey görünüyordu şu uç tarafta. Aynı şey çünkü bu tarafa doğru gitti. Diğeri de gelen burada bekleyen acaba kamerada ne kılıkta çıkacak? Onu çok merak ediyorum. Çıkmaya da bilir kamerada arkadaşlar bu arada. Ona bakacağım. Hiç beklemiyordum ama böyle bir şey olacağını biliyor musun? Ben de beklemiyordum. Böyle hani senin kılığında gelecek, senin aynen burada ya çok İşte beni etkileyen sen ben olarak gördün. Ben onu gördüm. şimdi o zaman ben gördüm burada gelip acaba hani ben buradayım mı demek istedi bana niye gösterin onu da merak ediyorum şu an ya. Olabilir. Belki kıskanmış olabilir. Çok konuştum acaba hani yalan söylüyor mudur gibilerinden falan. O yüzden kızıp mı gözüktü acaba? O da olabilir. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir akşam burada geleceğim. Olay olup olmayacağına dair kamerayı bırakıp o şekilde video çekeceğim. Gülşah Hanım eklemek istediğin bir şey varsa buyur. Söylemek istediğin Şöyle şeyler. söyleyeyim. Sana zarar vermez asla. O sürekli benimle irtibat halinde zaten. Ben seninle konuşurken o sürekli benimle konuşuyor. Ben onu duyuyorum. Ama söylemememi istiyor. O yüzden yüzümü ilk etapta göstermek istemedim. Çünkü ona sormamıştım. Dolayısıyla dediğim gibi her yeri kapattım. Özellikle yani yalan olmadığı anlaşılsın diye. Eğer yardımcı olabiliyorsan bana yardımcı olmanı ve beni kurtarmanı istiyorum. Yapabiliyorsan. Ondan. Evet ondan kurtarmanı istiyorum. Çünkü ben artık ilişki yaşamak istiyorum. Yalnızlık istemiyorum. Yani evet o var ama insanım ben. Ben onlardan değilim. Ben bir insanım. O yüzden yardımcı olmanı istiyorum. Dediğin gibi eğer çekim yaptığın herhangi bir şeyle karşılaşırsak kovmaya çalışalım. Bir şey yapalım. Yardım et bana. Senin enerjini de kullanalım. Benimkini de kullanalım. Gitsin. Olabilir. Yani bunu istiyorum ben. O yüzden seninle irtibata geçtim zaten. Güvendiğim için. Teşekkür ediyorum. Olabilir. Hatta onu davet edip karşımıza oturtup Tamam. gitmesini isteyebiliriz. Ama nasıl bir tepki verecek acaba? Ben onu çok istedim. Yani beni dinlemedi. Duydun değil mi? Duydum. Ya gittiğince bir şeyler yapıyor. Ben onu çok istedim. Kabul etmedi. Belki hani başka daha güçlü birinin, daha enerjik birinin isteğiyle belki olabilir. Tamam. Tamam. Bir dahakine o zaman öyle yapalım. En kısa zamanda bekliyorum. Kurtarmaya çalışalım seni ve konuşalım hatta konuşmaya çalışalım onunla. Gitmesini isteyelim. Karşılığında ne istiyor onu bir öğrenelim. Tamam. Verebileceğimiz bir şeyse örnek veriyorum işte horoz kanı akıt gibisinden bir şeyse bunlar adak usulü olduğu Ufak için tefek, yapılabilir. Evet, olabilir evet. İman almayacak bir şey isteyecekse, küfre düşürmeyecek bir şey isteyecekse bir hediyelik olabilir, altın olabilir, altına da düşkünler. Evet olabilir aynen. Hani bu gibi şeyler verilebilir. Ama tam anlamıyla bir niyetini öğrenelim. Evet. Tamam ben varım bunda. Bu konuda Burak Doğan ailesi de bizle birlikte hemfikirdir. Hiç şüphem yok bundan. Bana dua etsinler.
ederler. Arkadaşlar bol bol dua edin. Bu 30 senelik bir musallat öyküsü. 37 sene. 37 senelik bir musallat öyküsünü siz şu an 37 dakikalık videoda izliyorsunuz. Ve kısa kısa atlaya atlaya anlatıyoruz ki Evet. insanlar sıkılmasın, videodan çıkmasın. Özet bir şekilde baştan sona neler yaşanmış bunu biraz en azından anlattığında biz kafamızda canlandırabilelim. Ama bu olayın olacağını hiç tahmin etmedim. Ben buraya sohbet videosu çekmeye geldim zaten. Olayı dinlemeye geldim ama bundan sonraki videoda da çok güzel şeyler olacak. Yani onunla alakalı çok güzel şeyler olacak Ben de diye hissediyorum. düşünüyorum. O işaret verdi. Ben Evet. hissediyorum. Aynen. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben Bir dahaki teşekkür videoda ederim. Tamam. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapalım. İnşallah. En azından olmasa da deneyelim, denemeye çalışalım, bir şeyler yapalım. İnşallah. Tamam. Arkadaşlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda kendisiyle irtibata geçmeye çalışacağız ve Gülşah Hanım'ı da kurtarmaya çalışacağız. Ne istediğini soracağız, konuşacağız. Bakalım bize cevap verecek mi, görünecek mi, isteklerini söyleyecek mi? Bunları hep birlikte göreceğiz. Allah'a emanet olun.